Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, mayasız, oldukça lezzetli, el açması ıspanaklı gül böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizi ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Spatula yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Buradaki önemli olan püf noktası bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun bir kısmını koyup karıştırdıktan sonra kalan kısmını da koyuyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca yoğurma kabının içerisinde hamuru elimle yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 2 dakikanın sonunda hamurumuz oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum, hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz malzeme o kadar lezzetli ve güzel olur. Hamuru yeterince yoğurdum, hem toparlıyorum hem de rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru 5 eşit parçaya bölüyorum. Bu parçalardan 5 tane beze elde edeceğiz. Parçanın bir tanesini alarak içeriye doğru katlayıp beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra yapmış olduğum bezeleri tepsinin üzerine koyuyorum. Beş tane bezeyi yaptıktan sonra üzerlerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. 1 saat boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Biz de bu arada iç harcını hazırlıyoruz. Yarım kilo ince doğranmış ıspanağın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi koyuyorum. Ovalayarak elimle karıştırıyorum. Böylelikle ıspanaklar hem diriliğini kaybediyor hem de baharatlar birbirine karışmış oluyor. Daha sonra içerisine 100 gram çökeleğe koyuyorum. Kaşık yardımıyla bunu da ıspanaklarla güzelce karıştırıyorum. Bir saatin sonunda bezelerimiz yeterince dinlendi. Bir adet bezeyi alıyorum, diğerlerinin kurumaması için üzerini kapatıyorum. Bezenin altına ve üstüne güzelce un serpiştiriyorum. Daha sonra elimle büyütebildiğim kadar bezeyi büyütüyorum. Oklavayla açmaya devam ediyorum.
İsterseniz bu aşamada sizler merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, yufkanın ince olması bizim için yeterli. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkamızı yeteri büyüklükte açtık. Yufkanın üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Yağlamış olduğum yufkayı rulet yardımıyla dörde kesiyorum. Uç kısımlarına ıspanaklı iç harcından yerleştiriyorum. Ben bu böreği ıspanaklı ve çökelekli yaptım. Sizler isterseniz patatesli, kıymalı ya da sadece çökelekli de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ispanaklı iç harcını koyduktan sonra uç kısımlarını şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra geniş kısmından başlayarak kapatıyorum ve rulo haline getiriyorum. Sarma aşamasında çok fazla gevşek ya da çok fazla sıkı sarmamaya özen gösterin. Sardıktan sonra ucundan başlayarak diğer uca doğru kıvırıyorum. Yufkayı gül böreği haline getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Üstelik içerisine maya koymadık, o yüzden maya sevmeyenler için oldukça ideal bir börek oluyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Dört parçayı da bu şekilde yaparak gül böreği haline getirdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Yufkayı açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açıyoruz, üzerini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Daha sonra rulet yardımıyla dörde kesiyoruz, geniş kısımlarına iç harcını yerleştiriyoruz. Geniş kısmından başlayarak iç harcını kapatıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Uç kısmından başlayarak içeriye doğru kıvırıyoruz, gül böreği haline getiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bütün yufkalarımızı aynı şekilde sararak bitirdik. Bir adet yumurtanın sarısını beyazından ayırmadan içerisine biraz sıvı yağ koyuyoruz. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bütün böreklerin üzerine güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Üzerine biraz da susam gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum börekleri sıcak fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda böreklerimiz oldukça güzel bir şekilde piştiler. Hala sıcakken üzerini kapatıyorum. Böylelikle daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. 10 dakikanın sonunda böreklerimizin üzerini açıyoruz.
Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. İncecik hamuruyla harika ıspanaklı iç harcıyla çok güzel böreğimiz oldu. Hafta sonu kahvaltılarınızda, çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Bu leziz ıspanaklı el açması böreğimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.